Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda telefon çantası yapımını sizlerle paylaşacağım. Harika bir çanta oldu. Bakın, çantayı yakından göstermek istiyorum. Tam bahar ayına yakışır güzel bir çanta oldu. Modelimiz de çiçekli bir model. Harika bir çanta gerçekten. Bakın, şöyle göstermek istiyorum. Ben burada malzemeler hakkında da biraz sonra bilgi paylaşacağım ama önden de vermek istiyorum. Burada Milano rafya kullandım ve telefon çantası için bakın, tabanı ve üst bölümü ve bir de ayarlanabilir askı halinde üçlü kit halinde satılıyor. Burada FY çanta aksesuardan aldım, onu da belirtmek istiyorum. Çantamız inanılmaz güzel bir çanta oldu. Bakın, içini de göstermek istiyorum. Ben içini fuşya renkli burada astar yaptım. Astarım benim pamuklu bir kumaştı. İnce olduğu için çift kat yapıp o şekilde astar yaptım. Eğer elinizde daha kalın tok yapısı olan dak keten kumaşta kullanabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Videomuza geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalar Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz: telefon çantamız bakın şöyle üçlü kit halinde oluşmakta. Çantanın bakın bu kısmı üst tarafını oluşmakta. Mıknatıslı kapak bölümü. Burada delikleri var. Çantamıza kolay bir şekilde monte etmek için kullanacağız. Ve uzun bir tane askısı var. Ve bir de küçük oval taban var. Tabanın da ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın, boy 12 santim ve derinlik 5 santimde derinlik var. Ben burada fuş rengini tercih ettim. FY çanta aksesuardan aldım. Ellerinde farklı renkleri de mevcut. Aldığım yerin linkini videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve çantamızı örmek için bakın şöyle göstermek istiyorum. Milano rafyanın ebrulu renk açık pembe. Burada renk kodu da D4. Harika bir renk. Aldığım yerin linkini de tekrar videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ve çantamızı örmek için tığ numaramız 3 milimetrelik bir tığla çantamızı öreceğiz. Şimdi hiç vakit kaybetmeden çantamızın yapımına geçelim. Tabanı ben burada aldım. Tabanın boyu 12 santim ve derinlikte 5 santimdi. Şimdi biz burada 4 tane köşe uç kısmına 3'er tane batacağım. Diğerlerini 2-3 şekilde ilerleyecek. Burada ilk önce tabanın bakın ters tarafı burası, düz tarafı, tabanın daha güzel görünen yerde düz tarafı burası. Biz örerken tabanın düz tarafından örmeye başlayacağız. Şimdi bizim bakın uçtaki duran 4 tane burada boşluğumuz var. Bunlara biz 3'er tane batacağız. İlk önce bakın sol taraftaki ilk buradaki 4 tane boşluğun sol tarafta 2 tane var. Bunun üstteki kısımdan itibaren örmeye başlayacağım. Yani tam orta noktasından itibaren örmeye başlayacağız. Şimdi bu şekilde tığımı battım. Alttan biraz ip bırakıyorum. Ters tarafı tabanın altta kalacak. İpi bu şekilde tuttum. Bakın, ilmek çıkarttım. Hiç burada düğüm falan hiçbir şey yapmıyorum. İlmek çıkartıp bakın ilmeğimi uzattım burada ve ilk sık iğnemi yaptım. Bunu yaparken bu ilmeği saymayacağım, sık iğne olarak saymayacağım. Üzerine 3 tane daha sık iğne yapacağız. Şimdi aynı boşluğa, bunu daha çok ipimizi sabitlemek için kullandık. Şimdi tekrar aynı boşluğa battım ve birinci sık iğnemi yaptım. Bakın, ilk tepe oluştu. Hep tepeleri sayacağız. 1 2 tekrar aynı boşluğa battım. Bakın, ipimi örerken içte kalacak. Bakın, burası 3 tane tepemiz oluştu.
1, 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi bir yanındaki boşluğa biz 4 tane boşluğa 3'er tane batacağımız için bir yanındaki boşluğa geçtim ve buraya tekrar 3 tane de buraya batacağım. 1, 2 ve 3. Bakın 3 tane tepe oluştu. Şimdi bir yanındaki boşluğa artık bundan sonra 2 3 2 3 diye batacağım. Bir yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne, 1 ve 2. Bir yanındaki boşluk 3 tane de buraya, 1 2 ve 3. Bir yanındaki boşluk 2 tane buraya, bir sonraki boşluğa 3 tane, bir yanındaki boşluk 2 tane, tekrar devam ediyoruz. Bir sonraki boşluk 3 2 3 2 defa batacağız. Daha sonra bakın tam oval kısmına gelmiş olacağım. En son buraya 2 tane battıktan sonra köşede bizim uç tarafta 4 tane boşluğumuz var. Bunlara da 3'er tane batacağım. Buraya kadar 2 3 2 3 diye sık iğnelerimizi yapalım. Şimdi ortadaki 4 tane olan boşluğa geldim. İlkine buraya 3 tane batacağım. 1 2 ve 3. Bir sonraki boşluk 1 2 ve 3. Üçüncü boşluğa tekrar 3 tane sık iğne. Sık iğnelerimi yaparken bakın ilmeklerimi uzatıyorum. Burada kasma yapmaması için. Şimdi 3 tane oldu. Şimdi dördüncü boşluğa da tekrar buraya 3 tane daha sık iğne yapacağım. 2 ve 3. Bakın oval kısmının 4 tane boşluğuna 3'er defa battım. Şimdi diğer tarafta yaptığımız aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi yanından itibaren bir yanındaki boşluğa 2 tane batacağım. Bir sonraki boşluğa 3 tane, 1 2 ve 3. Bir sonraki boşluk 2, bir sonraki boşluğa 3 tane batacağım. 2 ve 3. Daha sonra 2 3 2 3 ve en son buraya 2 tane batacağım. Bakın oval kısmına gelmiş oluyorum. Biz 2 tanesine 3 defa battığımız için bakın kalan 2 tanesine de yine 3 batacağız. Yani 4 tane olmuş olacak. Buraya kadar 2 3 2 3 şekilde sık iğnelerimizi yapalım. Oval kısmına geldim. Şimdi son 2 tanesini de buraya 3'er tane batacağım. 2 ve 3. Son boşluğumuza 1 2 ve 3. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. İlk yaptığım sık iğnenin içine battım, ilmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım ve tabanı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi ben burada kaç tane sık iğne yaptığımı sayacağım. Model kurulumu için yeterli sayı diye bakacağım. Eğer burada eksik ilmek sayım olursa bir sıra trabzan gireceğiz. Orada ilmek sayımızı tamamlayacağız. Yapacağımız modelde 7 ve katları üzerinde oluştuğu için şimdi ben burada ilmek sayımı sayıp geliyorum. Ben burada ilmek sayımı saydım. Toplamda buradaki yaptığım benim sık iğne sayısı 68 tane. Yapacağımız modelde 7 ve katları üzerinde oluştuğu için 2 tane ilmek sayım eksik. Onu da bir sıra trabzan yapacağız. Trabzanı yaparken 2 tane ilmek sayım eksik olan ilmek sayımı tamamlayacağım. Burada köşelerde arttırma yaptığım için burada arttırmayı burada yapmayacağım. Tam bu kenardaki bir tanesini burada arttırma yapacağım. Bir tanesini de diğer kenarda, uzun kenarda arttırma yapacağım. Ve eksik olan ilmek sayımı 70'e tamamlamış olacağım. Şimdi 2 tane burada
zincir çektim. Tığın üzerine ipimi doladım. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa batıp ilmek çıkarttım. Önce ikisini bir çıkartıyorum ve tığda kalan 2 ilmeği bu şekilde çıkarttım. Şimdi buradaki zinciri trabzan olarak saymayacağım. Bakın ilk zincirin dibindeki boşluğa battığım için bu benim ilk trabzanım olmuş oluyor. Şimdi bir sonraki yanındaki boşluğa geçtim. Sık iğnenin içine battım. Tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir, sonra tığdaki kalan 2 ilmeği ikisini çıkarttım. Şimdi bir yanındaki boşluk, tekrar bu şekilde bir tane daha ikili trabzan. Arttırma yerime kadar, yani istediğiniz yerde arttırma yapabilirsiniz. Sizler burada ilmek sayınızı saydığınız zaman 7'nin katı bir sayı olması gerekiyor. 7 artı 7 artı 7 artı şekilde. Eksik, kaç tane eksik ilmek sayınız varsa tabanın herhangi bir noktasında çift batıp eksik olan ilmek sayınızı tamamlayabilirsiniz. Benim 2 tane olduğu için bir tanesini bu kenardan, bir tanesini de diğer kenarda arttırmamı yapacağım. Şimdi arttırma yapacağım yere kadar birer tane ikili trabzan yapacağım. Bu şekilde birer tane batalım. Tam buradaki orta kısma kadar gelelim. Tam orta kısma geldim. Burada eksik olan ilmek sayımı tekrar batıp aynı noktaya bir kere daha battım. Eksik olan bir tane ilmek sayımı tamamladım. Yani buraya çift batmış olduk. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde birer tane batalım ve diğer uzun kenarın orta kısmına kadar gelelim. Burada bir tane de bu noktada arttırma yapacağım. Tam ortaya geldim. Buraya da aynı noktaya bir kere daha batıp, yani çift batmış oldum ve eksik olan ikinci trabzanımı da tamamlamış oldum. Yani 70 tane olmuş olacak. Şimdi yanından itibaren tekrar birer tane ikili trabzan yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde devam edelim. Trabzanlarımızı yapalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım ve burada 70 tane ikili trabzan var. İlk yaptığımız, bakın buradaki zinciri saymıyorum. Onun dibinden itibaren biz trabzan yapmaya başladığımız için burada toplamda 70 tane ikili trabzan olacak. Şimdi buradaki başta bizim 2 tane zincir vardı. Zincire batmıyorum. Hemen dibine batmış olduğumuz ilk trabzanın tepesindeki boşluğa batıp ilmek çıkartıp diğer ilmekten bu şekilde kaydırdım ve sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada sıranın başlangıcında 2 tane tekrar zincir çektim. İlk önce zincirin dibindeki boşluğa buraya ilk ikili trabzanı yaptım. Trabzanı sayarken zinciri saymıyorum. Dibindeki ilk yaptığımız trabzandan itibaren saymaya başlayacağım. Bir yanındaki boşluk, 2, bir sonraki boşluk, 3, bir yanındaki trabzanın tepesine battım, 4, bir sonraki boşluk, 5 ve 6. trabzanı yaptım. Zinciri saymıyoruz. Dibindeki yaptığımız trabzandan itibaren 3, 6 tane burada ikili trabzan oldu. Şimdi 7. boşluğa modelimizi kuracağız. Şimdi 7. trabzanın tepesine buraya çift batacağım. Bir, aynı noktaya ikinci ikili trabzanı yaptım. Şimdi burada çiçeğimizi oluşturacağız. Burada 2 tane zincir çektim ve tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi aynı, bakın biz buraya çift batmıştık. Şimdi bu 2 tane yaptığımız trabzanın tam ortasındaki boşluğa batıp buraya bir tane ikili trabzan, tekrar aynı, bakın çift battığımız yerin tam ortasındaki boşluğa ikinci trabzan. Bakın zincirle 3 tane olmuş oldu. Şimdi buraya 2 tane zincir çektim. Tekrar buradaki çiçeği oluşturduğumuz, bakın trabzanın tam arasındaki boşluğa battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bakın çiçeğin ilk yaprağını oluşturmuş oldum. Şimdi tekrar 2 tane zincir.
Bakın hep buradaki bizim çift battığımız trabzanın ortasındaki boşluğa batacağım. Şimdi aynı boşluğa ikinci yaprağı oluşturacağım. Birinci trabzan, tekrar aynı noktaya ikinci ikili trabzan, zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. 1 ve 2 tane zincir çektim. Şimdi tekrar aynı boşluğa battım, ilmek çıkartıp diğer ilmekten kaydırdım. Bakın çiçeğin ikinci yaprağını oluşturmuş oldum. Tekrar 2 tane zincir. Şimdi biz bakın şöyle göstermek istiyorum. Biz 2 tane yaprağı oluşturduk. Buradaki çift battığımız yerin sol taraftaki yere 2 tane battık. Şimdi sağ taraftaki bizim çift battığımız trabzana doğru bu tarafta yaprağı oluşturacağız. Şimdi bu tarafa doğru batmaya başlayacağım. Sağ taraftaki trabzana batacağım. Bakın şöyle çevirdim. Bakın kendime doğru çevirdim. Şimdi burada 2 tane zincir çektim. Şimdi 3. yaprağı oluşturmak için trabzanın bakın diğer trabzana batacağım. Diğer trabzana battım. Buraya 1, tekrar aynı noktaya 2 zincirle, yani 3 tane oldu. Tekrar 2 tane zincir ve boşluğa bir ilmek kaydırmayla bakın 3. yaprağı da oluşturdum. Tekrar 2 tane zincir, aynı boşluğa battım. 1, 2 tane trabzan, zincirle 3 tane oldu. Tekrar 2 tane zincir ve aynı boşluğa bir ilmek kaydırmayla bakın 4.'yü tamamladım. Şimdi aynı boşluğa 5. oluşturacağım. 1 ve 2 tane zincir ve 5. oluşturmak için 1, 2 tane trabzan, 1 ve 2 tane zincir, aynı boşluğa battım ve bir ilmek kaydırmayla bakın 5. yaprağımı da oluşturmuş oldum. Bakın çiçeğimizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi bakın şu şekilde çeviriyorum. Bakın şöyle tekrar aynı kaldığımız yerden örmeye devam edeceğimiz için bakın şu şekilde biz burada 6 tane trabzan yapmıştık. 7.'ye çiçeğimizi oluşturduk. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi biz en son bakın buradaki boşluğa battık. Çiçeğimizi oluşturmuştuk. Onun bir yanındaki boşluktan itibaren tekrar trabzanlarımı oluşturacağım. Çiçeğimizi yaptığımız yerin bir yanındaki boşluğa batacağım. Yani hiç arada boşluk bırakmadan devam edeceğiz. Bakın bu şekilde 1. trabzanı yaptım. 1. trabzanı yaptım. Bir yanındaki boşluk 2, tekrar 6 tane trabzan olacak. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 7.'ye tekrar buradaki gibi çiçeğimizi oluşturacağız. Şimdi 7. trabzan boşluğuna buraya çift batacağım. 1 ve 2. Şimdi bu çift battığımız noktaya biz buradaki gibi çiçeğimizi oluşturacağız. İlk çiçeği yapmak için 2 tane zincir çektim. Şimdi ilk yaprağı oluşturacağız. Bu bizim V'nin, yani çift battığımız trabzanın V'nin tam ortasındaki boşluğa batıp ilk yaprağı buraya oluşturacağım. Buraya 2 tane ilk önce trabzan yapacağım. 1 ve 2 zincirle 3 tane oldu. 2 tane zincir ve aynı boşluğa batıp bir ilmek kaydırmayla bakın ilk yaprağı yaptım. Şimdi ikinci yaprağı oluşturacağım. 1 ve 2 tane zincir, aynı boşluğa V'nin tam ortasındaki boşluğa battım. 1, 2 tane trabzan, zincirle 3 tane, 2 zincir ve aynı boşluğa batıp ilmek kaydırmayla
Bakın ikinci yaprağı oluşturdum. Şimdi üçüncü yaprağı yaparken bakın şu şekilde biz şöyle göstermek istiyorum. Burada çift battık. 2 tane yaprağı oluşturduk. V'nin sol taraftaki yere 2 tane yaprak yaptık. Şimdi V'nin bakın sağ taraftaki şu şekilde dönüp 2 tane de 2 tane buraya yapacağız. Daha sonra da 5.'yi yapacağız. Aynı boşluğa toplamda 5 tane olmuş olacak. Şimdi buraya da 3 tane yapmış olacağım. V'nin sağ taraftaki boşluğa şöyle çevirdim. 2 tane zincir. V'nin çift battığım yerin diğer trabzanına buraya 3 tane yaprak daha oluşturacağım. 1 2 tane trabzan zincirle 3 tane oldu. 2 zincir, aynı boşluğa bir ilmek kaydırma. Bakın toplamda 3 tane oldu. Tekrar 2 zincir. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğa bir ilmek kaydırma. Bakın dördüncü yaprağı yaptım. Şimdi aynı boşluğa 5. yaprağı oluşturacağım. 2 zincir çektim. 1 ve 2 tane trabzan ve 2 tane zincir, boşluğa bir ilmek kaydırma. Bakın bu şekilde 5 tane yaprağımızı oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar şu şekilde çeviriyorum. Bakın örme yönümüze doğru çevirdim. Şimdi kaldığım yerden burada trabzanları yapmaya devam edeceğim. Şimdi burada tığın üzerine ipimi doladım. Bakın kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın en son çiçeğimi bakın şuradaki trabzana yapmışım. Bir yanındaki trabzan boşluğuna batacağım. Bir yanındaki boşluk 1 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane trabzanı yaptım. Şimdi bakın ikinci çiçeğimizi bu şekilde oluşturmuş olduk. 6 tane tekrar trabzan yaptım. Şimdi 7. boşluğa tekrar 3. çiçeğimizi oluşturacağız. 6 tane trabzandan sonra bakın 3 ve 6. Şimdi 7. trabzanın içine tekrar çiçeği oluşturacağımız 2 tane trabzanı oluşturacağım. 7. boşluğa çift battım. Şimdi bu V'nin ilk önce sol taraftaki boşluğa yaprağı oluşturacağız. Daha sonra da sağ taraftaki boşluğa kalan 3 tane yaprağı oluşturmuş olacağız. Şimdi 2 tane burada zincir çektim. Şimdi buradaki boşluğun içine batıp önce buraya 2 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, aynı boşluğa bir ilmek kaydırmayla 2 yaprağı yaptım. Şimdi tekrar 2 tane zincir, aynı boşluğa 1 2 tane ikili trabzan, 1 2 tane zincir, aynı noktaya ilmek kaydırmayla ikinci yaprağı yaptım. Şimdi 2 tane zincir ve bu defa bakın V'nin sol taraftaki trabzana 2 tane yaprağı yaptık. Şimdi 2 zincir çektim. Hemen yanındaki trabzanın içine batacağım ve 3 tane de yaprağı bu noktaya yapmış olacağım. Bakın şöyle 2 tane zincir çektim. Kolay örmek için bakın şu şekilde kendime doğru çevirdim. Buradaki V'nin yani trabzanın bu şekilde trabzana battım. 1 2 tane trabzan, 2 zincir, bir ilmek kaydırma. 3. yaprağı yaptım. Şimdi 2 zincir çektim. 1
2 tane trabzan, 1 2 zincir, aynı boşluğa battım, bir ilmek kaydırma. Bakın dördüncü yaprağı yaptım. Son bir tane kaldı. 2 zincir, aynı boşluğa 1 2 tane trabzan ve 2 tane zincir. Şimdi son 5. yaprağı ilmek kaydırmayla birleştirdim. Bakın bu şekilde bu kısmı bitirdim. Bakın yapraklarımızı elimle düzeltiyorum. Şimdi şu şekilde örme yönümüze doğru bakın çeviriyorum şu şekilde. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın en son çiçeği oluşturdum. Bakın boşluk, trabzan boşluğu burası. Hemen bir yanındaki trabzanın tepesine batacağım. Hiç boşluk bırakmadan tığın üzerine ipimi doladım. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bir yanındaki trabzanın tepesine buraya ilk birinci ikili trabzanı yaptım. Bakın bu şekilde 3 tane çiçeğimizi oluşturdum. Devam ediyorum. Bir yanındaki boşluk, 2 3 4 5 ve 6. Bakın 6 tane 2 4 ve 6 tane trabzan yaptım. Şimdi 7. boşluğa tekrar çiçeği oluşturacağım. 1 ve aynı noktaya ve 2 tane trabzan yaptım ve buradaki gibi anlattığım gibi bakın 3 tane çiçeği yaptım. Bu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Hep arada 6 tane trabzan, hiç boşluk atlamadan kaldığımız yerden trabzanlarımızı yapıyoruz. 6 tane trabzan, 7.'ye tekrar çiçek. Bu şekilde çiçeklerimizi oluşturalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. İlk yaptığım çiçekten itibaren saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane çiçek oluşturdum. Şimdi 10. son çiçeği yapacağım. 9. çiçeği yaptıktan sonra yanındaki boşluktan itibaren kaldığımız yerden devam ettik. Yan yana 6 tane burada ikili trabzan yaptım. Şimdi 7. trabzanın tepesine tekrar çiçeğimi oluşturacağım. 7. trabzanda bizim tam sıranın sonunda bir tane burada boşluk kaldı. Şimdi bu noktaya 10. çiçeğimi yapacağım. Ondan sonra bakın sıranın başına geldik. Ondan sonra çiçeği yaptıktan sonra birleştirmemizi yapacağız. 6 tane yan yana trabzan yaptım. Şimdi 7. buradaki sıranın sonundaki son trabzanın tepesine bu noktaya ilk önce çift battım. Daha sonra çiçeği yapmak için 2 zincir çektim ve ilk önce boşluğa ilk yaprağı oluşturacağım. 2 tane trabzan, 2 zincir ve ilmek kaydırmayla ilk yaprağımı oluşturdum. Tekrar 2 zincir ve ikinci yaprağı oluşturacağım. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve ilmek kaydırmayla ikinci yaprağımı yaptım. 2 tane yaprak yaptıktan sonra 2 tane zincir çektim. Şimdi diğer trabzana batacağım. Diğer trabzana da bakın şu şekilde tığımı alttan battım. Şimdi 3. yaprağı buraya oluşturacağım. 2 tane trabzan, 2 zincir ve ilmek kaydırmayla 3. yaprağımı oluşturdum. Tekrar 2 zincir, 2 tane trabzan, tekrar 2 zincir ve ilmek kaydırma yaptım ve 4. yaprağımı oluşturdum. Tekrar 2 zincir ve şimdi son 5. yaprağı oluşturacağım. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve ilmek kaydırmayla son 5. yaprağımı oluşturdum. Şimdi şu şekilde tekrar örme yönüne doğru çevirdim. Bakın taban aşağıda duracak.
Şimdi burada sıranın sonuna geldiğim için bakın artık burada son trabzana çiçeğimizi yapmıştık. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında biz 2 tane zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. Onun zincirin dibinden itibaren biz ikili trabzan yapmıştık. Zincirin dibindeki ilk trabzanın tepesindeki boşluğa battım. İlmek çıkartıp tığdaki bekleyen ilmekten kaydırdım. Bu şekilde ilmek kaydırmayla çiçeğimi bağlamış oldum ve 10. son çiçeğimi de oluşturmuş oldum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Çiçeği yaptıktan sonra yapraklarını elimle düzeltiyorum. Bu sırada 10 tane çiçeğimiz olmuş oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için bir sıra bu sırada ikili trabzan yapacağım. Tekrar sıranın başında 2 tane zincir çektim ve zincirin dibindeki ilk boşluktan itibaren tekrar ikili trabzan yapmaya başlayacağım. Bakın zinciri saymıyorum. Sayarken trabzanları sayarken zincirin dibindeki ilk yaptığım trabzandan itibaren saymaya başlayacağım. Bir sonraki boşluk, 2, 3, 4, 5, bakın bir sonraki boşluk, 6. Biz modeli yaparken 6 tane arada trabzan yaptık ve 7. trabzana da çiçeğimizi oluşturmuştuk. Yani 6 trabzan ve bir çiçeğin tepesine de 7. trabzanı yapmamız gerekiyor. Şimdi 6 tane trabzan yaptım. Bakın çiçeği yaptığım yer. Bakın burada 6 tane trabzan yaptım. Çiçeği bağladım. Bakın şuradaki boşluğa batıyorum. Bakın ondan sonra zaten diğer trabzan noktasına geçmiş oluyoruz. Yine tekrar 6 tane burada ikili trabzanımız var. Bu birinci trabzandan bir önceki boşluğa batmış olacağım. Bakın şöyle tekrar göstermek istiyorum. Tam çiçeğin arkasındaki duran tek bir tane ilmek var. Bu ilmeğe batıp 7. trabzanı yapmış oldum. Şimdi arada bizim iki çiçek arasında tekrar 6 tane burada trabzan var. Şimdi bunların da tepelerine birer tane batacağım. Şimdi hemen yanındaki bakın ilk bizim trabzanın tepesindeki boşluğa bu noktaya birinci trabzanı yapacağız. Bir yanındaki boşluk, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde 6. trabzanı yaptım. Şimdi 7. trabzanı yaparken çiçeği yapmıştık. Bakın tam çiçeğin arkasındaki duran, bakın tam arada bir boşluk var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın tam çiçeğin arkasındaki tek bir tane ilmek var. Ondan sonra bakın hemen yanında ilk trabzanımız var. Onun tepesindeki boşluk. Şimdi trabzandan önceki tek duran, bakın katı ayrılmış tek bir tane ilmek var. Bu noktaya batıp 7. trabzanı yaptım. Tekrar yanından itibaren bizim burada 6 tane trabzan var. İlk birinci trabzandan itibaren arada 6 tane tekrar trabzanımız olacak. 2, 3, 4, 5. Bakın son çiçeğin dibindeki 6. trabzana battım. Şimdi 7. trabzan tekrar çiçeğin arkasındaki, bakın bir tane boşluklu ilmek var. Tek duran, arkasındaki tek duran ilmeğe 7. ikili trabzanı yaptım. Tekrar yanından itibaren bakın ilk trabzan
tepesindeki boşluk, bakın kenardaki duran boşluğa batacağız. Buraya batmayı unutmayalım. Kenarda, biraz kenarda duruyor. Birincisine battım. Bir sonraki 2. Bu şekilde 6 tane arada trabzanın tepesi ve bir tane de çiçeğin arkasındaki duran tek ilmeğe batıp bu şekilde ikili trabzanlarımızı yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Biz sıranın ilk başlarken 70 tane ikili trabzan yapmıştık. Yine bu şekilde bu sırada da 70 tane ikili trabzanımız olmuş olacak. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son burada trabzan kaldı. Arada 6 tane trabzanı yaptım. Biz en son çiçeği yaptığımız için 70. trabzanı, bakın tam çiçeğin üzerindeki ortada duran tek ilmeğe battım ve 70. trabzanı yapmış oldum. Şimdi birleştirmesini yapacağım. Sıranın başında biz 2 tane zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. Hemen dibindeki ilk trabzanın tepesindeki boşluğa batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Bu sırayı da tamamladık. Bir sıra ikili trabzan yaptık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağız. Bu sırada tekrar çiçeklerimizi oluşturacağız. Çiçeklerimizi yaparken her iki çiçek arasına, tam orta kısımlarına tekrar çiçek oluşturacağız. Bu şekilde ilerleyecek bu sıramız. Şimdi sıranın başında biz burada 2 tane zincir çekeceğim. 1 ve 2. Tığın üzerine ipimi doladım. Hemen dibindeki boşluktan itibaren birinci trabzan, bir yanındaki boşluk, 2 ve bir sonraki trabzanın tepesine buraya 3 tane trabzan yaptım. Zinciri saymıyorum. Zincirin dibinden itibaren yan yana 3 tane trabzan yaptım. Şimdi 4. trabzanın tepesine tekrar burada çiçeğimi oluşturacağım. Şimdi 4. trabzanın tepesine çiçeği yapmak için buraya aynı noktaya 2 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir. Şimdi buraya çiçeği oluşturacağım. İlk yaprağımı yapacağım buraya. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve ilmek kaydırma ile ilk yaprağı oluşturdum. 2 zincir. Şimdi ikinci yaprağı oluşturacağım. 2 trabzan, 2 zincir, aynı noktaya ilmek kaydırma ile ikinci yaprağı oluşturdum. Şimdi çiftim, bakın diğer trabzana batacağım. Onun için ilk önce 2 zincir çektim. Şimdi burada bizim çift yaptığımız trabzanın bu tarafına 2 yaprak yaptım. Şimdi diğer yaprağı da diğer trabzana oluşturacağım. 2 zincir çektim. Şimdi 3. yaprağı buraya yapacağım. İlk önce 2 tane trabzan, 2 zincir ve bir ilmek kaydırma. 2 zincir. Şimdi 4. yaprağı oluşturacağım. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve 4. yaprağı oluşturdum. Şimdi son 5. yaprağı oluşturacağım. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve son boşluğa ilmek kaydırmayla 5. yaprağımı oluşturmuş oldum. Şimdi örme yönüne doğru, bakın şu şekilde çeviriyorum. Çiçeğimizi yaptık. Şimdi direkt tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın şimdi en son, bakın buradaki 4. trabzana biz çiçek yaptık. Şimdi 5. trabzandan itibaren buraya yan yana 6 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 bir sonraki trabzan, 4 5
ve 6. Çiçekten sonra 6 tane yan yana ikili trabzan yaptım. Çiçeğimi de elimle düzeltiyorum. Bakın tam orta noktaya, iki çiçeğin ortasına çiçek yapmış olduk. Şimdi 6 tane trabzandan sonra 7. trabzana çift batıp buraya tekrar çiçeğimizi oluşturacağız. 1 ve 2 tane trabzan yaptım. Çiçekten sonra 6 tane trabzan yaptık. 7.sine çift batıp tekrar burada çiçeğimi oluşturacağım. 2 zincir çektim. Şimdi buraya tekrar çiçek oluşturacağım. 2 zincir, ilk yaprağı yapacağım buraya. Tekrar 2 zincir. Şimdi ikinci yaprağı oluşturuyorum. 1 ve 2. 2 zincir. Ve ilmek kaydırma ile ikinci yaprağı oluşturdum. Şimdi üçüncü yaprağı yapmak için bakın şu şekilde çevirdim. 2 zincir çektim. Şimdi diğer trabzana çift battığımız diğer trabzana üçüncü yaprağı oluşturacağım. 1 2 tane trabzan yaptım. 2 zincir ve ilmek kaydırma. Şimdi dördüncü yaprağı oluşturacağım. İlmek kaydırmayla dördüncü yaprağı oluşturacağım. Son, şimdi 5. yaprağı yapmak için 2 zincir çektim. 1 2 tane trabzan, 2 zincir ve buraya son ilmek kaydırmayı da yapmış oldum ve bu şekilde 5 tane yaprağımızı oluşturduk. Elimle düzeltiyorum. Şimdi örme yönüne doğru çevireceğim. Tığın üzerine ipimi doladım. Bakın şu şekilde çevirdim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Bakın buraya çiçeğimizi yapmıştık. Trabzanın hemen yanından itibaren tekrar hiç boş bırakmadan yan yana 6 tane ikili trabzan yapacağız. 1 2 3 4 5 6 tane trabzan. Şimdi 7.sine çift batıp tekrar çiçek oluşturacağız. Ve çift. Bakın şu şekilde. Tekrar burayı göstermek istiyorum. Çiçeklerimiz ilk sırada yaptığımız çiçeklerin tam ortasına denk gelmiş oldu. Her çiçek arasında 6 tane trabzan olacak ve 7. trabzan tepesine çift batıp tekrar buradaki gibi çiçeğimizi oluşturacağız. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım ve sıranın sonuna kadar gelelim. Her çiçeğimiz buradaki yaptığımız çiçeklerin tam ortasındaki noktalara denk gelmiş olacak. Sıramın sonuna geldim. Şimdi en son çiçeği de yaptım. Şimdi yaptığım çiçekleri saymak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. çiçeği oluşturdum. Tam orta noktalarına yapmış oldum. Şimdi burada en son biz sıranın sonunda çiçeğimizi yaptıktan sonra sıranın sonunda 1 2 3 tane trabzan kaldı. Biz sıranın başında 3 tane trabzanla başlamıştık. Sıranın sonunda da yine 3 tane burada trabzan var. Yani iki çiçek arasında bizim arada 6 tane trabzanımız vardı. Şimdi 6 tane trabzana tamamlamış olacağız. Çiçeğimi yaptım. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yanındaki boşluktan itibaren yan yana 3 tane trabzanı yapacağım. 1 2 ve sıranın sonundaki ve 3 trabzana yapmış oldum. Şimdi toplamda yine arada burada 6 tane trabzan oldu ve birleştirmesini yapacağım. Şimdi burada zincirin dibindeki ilk trabzanın tepesine batıp ilmek kaydırmayla sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde çiçeklerin ikinci sırasında yapmış olduk. Şimdi bir sıra trabzan sırasını yapacağız.
Onu yapmak için 2 tane zincir çekeceğim ve zincirin dibindeki boşluktan itibaren buraya trabzan yapacağım. Biz sıranın başında 3 tane burada trabzan yapmıştık. Bir yanındaki boşluk, 2, üçüncü trabzanın tepesine de tekrar üçüncü trabzanı yaptım. Zinciri saymıyorum. 3 tane trabzan oldu ve dördüncü trabzana biz çiçek yapmıştık. Bakın şu şekilde tuttuğum zaman çiçeğin üzerinde bakın arkasında duran bir tane tek ilmek var. Buna batıyorum. Bakın şöyle çiçeğin üzerindeki arkasında, daha doğrusu tek bir tane ilmek var. Bu noktaya da dördüncü trabzanı yaptım. Şimdi yanından itibaren bakın hemen dibinde ilk yaptığım trabzan var. Bu trabzanı yaparken bakın tepesindeki boşluk tam kenarda duruyor. Buraya batmayı unutmayalım. Bir yanındaki boşluk, 2, 3, 4, 5 ve bir sonraki trabzanın tepesi ve 6. Şimdi burada biz 6 tane arada trabzan boşluğuna tekrar trabzan yaptık. Şimdi 7. trabzana biz çiçeği yapmıştık. Bakın tam çiçeğin arkasında duran tek bir tane ilmek var. Şimdi bu noktaya batacağım. Şimdi 7. trabzana çiçeğin arkasındaki tek duran ilmeğe battım ve trabzanı yaptım. Bu şekilde bir sıra ikili trabzanları yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Toplamda tekrar burada 70 tane ikili trabzanımız olacak. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada en son birleştirmesini yapacağım. İlk biz 2 zincir çekmiştik. Zincire dokunmuyorum. Hemen dibindeki ilk trabzanın tepesine bu noktaya batıp ilmek kaydırma yaptım ve sıramı tamamlamış oldum. Şimdi bakın şöyle göstermek istiyorum. Biz burada telefon çantasının üst kapağı şu şekilde içine oturttuğum zaman tam denk geliyor. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın tam göre. Şimdi devam edelim. Bir üst sıraya çıkacağız. Bir üst sıra için biz 2 tane zincirle başlayacağız. 1 ve 2. Hemen zincirin dibindeki boşluğa batıp buraya ilk trabzanı yaptım. Şimdi sıramız bizim şimdi bu yaptığımız trabzanların ortasını, yani iki çiçek arasına tekrar çiçeklerimiz denk gelecek. Buradaki ilk sıradaki yaptığımız yerin aynısını yapacağız. Biz ilk başlarken 6 tane trabzanla yapmaya başlamıştık. Bir zinciri saymıyorum. Dibinden itibaren bir yanındaki boşluk, 2, 3, 4, 5, bir sonraki trabzan ve 6. Bakın tam 6 tane yan yana trabzan yaptım. Şimdi 7. buraya trabzanın tepesine çift battım ve ilk çiçeğimi oluşturacağım. Beşinci son çiçeği oluşturdum ve yönünü çevirdim ve kaldığım yerden devam ediyorum. Yanından itibaren tekrar 6 tane ikili trabzan yapacağım.
2 3 4 5 ve 6. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Tam 2 çiçeğin ortasına tekrar çiçeğimizi yaptık. İlk sıradaki gibi aynısını yaptık. 6 tane trabzanla başlamıştık ilk sırada ve 7. trabzanın tepesine çift batıp çiçeğimizi oluşturduk. Bu şekilde şimdi arada tekrar 6 tane trabzan, 7.sine çift batıp tekrar çiçeğimizi yapacağız. Hep ortadaki boşluklara, tam ara boşluğa çiçeklerimizi oluşturacağız. Sıranın sonuna kadar geldiğimiz zaman ilk yaptığımız trabzanla birleştirmesini yapacağız. Daha sonra tekrar çiçeği yaptıktan sonra bir sıra ikili trabzan sırasını yapacağız ve toplamda 70 tane ikili trabzan olacak. Bir sonraki sıra tekrar bizim çiçek sırası. Buradaki ikinci sıradaki yaptığımız çiçek sırasının aynısını oluşturacağız. Yani burada bu defa 6 tane trabzan yerine 3 tane trabzanla başlayacağız. 3 trabzan yaptıktan sonra 4. trabzana çiçek oluşturacağız. Ondan sonra diğerlerinin arasında 6 tane trabzan, 7.sine çiçek şekilde ilerleyeceğiz. Yani buradaki ikinci sıranın aynısını yapmış olacağız. Hep buradaki bizim ilk 2 sıranın, yani buradaki çiçek sırasının aynısını oluşturacağız. Yani bir çiçek, bir trabzan ve daha sonra bu ikinci sıradaki yaptığımız çiçek ve tekrar bir sıra trabzan şekilde buradaki çiçek modelinin ilk 2 sırasının aynısının tekrarını yapalım. İstediğiniz yüksekliğe kadar örebilirsiniz. En son kaç sıra yaptığımın bilgisini paylaşacağım. Sıramı tamamladım. Şimdi kaç tane çiçek yaptığımı paylaşmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çiçek yaptım. Sizler istediğiniz yükseklikte yapabilirsiniz. Bu şekliyle ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın tam 16 santim. Şimdi bir sırada alt kısmına burada sık iğne gideceğim. Şimdi en son çiçekten sonra bir sıra ikili trabzan yaptım. İkili trabzandan sonra modelimi tamamladım. Şimdi bir sırada alt kısmına sık iğne gideceğiz. Şimdi bir zincir çektim. Burada birleştirmemi yaptım. Bir zincirden sonra hemen dibindeki boşluktan itibaren ilk sık iğnemi yaptım. Bir yanındaki trabzan tepesine battım. Tekrar sık iğne. Bu şekilde her trabzanın tepesine batıp bir sıra sonuna kadar sık iğnelerimizi gidelim. Sıramın sonuna geldim. Şimdi burada birleştirmesini yapacağım. İpimi burada kestim. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine batıp birleştirmesini yapacağım. Şimdi bu kısa ipi iç kısma aldım. Şimdi son yaptığım buradaki sık iğnenin üstteki duran tek kanadına batıp tekrar iç kısma aldım. Şimdi bu kısa ipimi içeride yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızı tamamladık. Çantamızı tamamladıktan sonra üzerine ben bez koyup hafif buharlı ütü yaptım. Çok üzerine bastırmadan ütüledim. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sırada çantanın üst kapağının birleştirmesini yapacağız. Bunu birleştirmeden önce eğer çantanın içine astar yapmak istiyorsanız üst kapağı yerleştirmeden astar yapmanızı tavsiye ediyorum. Daha sonra üst kapağı yerleştirdikten sonra astar yapmak daha zor olacaktır. Ben bu aşamada astar yaptım. Bakın içinde göstermek istiyorum. Çantamın büyüklüğünde. Ben burada pamuklu kumaş kullandım. Elimde pamuklu kumaş vardı. Biraz daha tok yapısı olması için çift kat yaptım. Eğer elinizde daha kalın tok yapısı olan dak keten kumaş varsa onu da tek kat olarak çantanızı astar olarak kullanabilirsiniz. Bakın bu şekilde fuşya rengi pamuklu bir kumaş tercih ettim. Şimdi ben burada elimle sabitledim. Bakın sık iğnenin biraz altından burada dikme işlemini yaptım.
elimle diktim. Şimdi sırada burada üst kapağı yerleştireceğiz. Şimdi ilk önce bunu dikmeden önce bakın üst kapağı hangi tarafı çantanın ön veya arka kısmı yapacağımızı belirlememiz gerekiyor. Bakın şuradaki bizim çizgi olan kısım kapağın arka kısmı olacak. Bunu ayarlamasını yapacağız. Ben çantanın bu tarafına düz tarafı yapacağım. Ve şu şekilde tam çantanın arka kısmın tam ortasına denk gelecek buradaki çizgi. Buradaki bakın delikler de çantanın yan kısmına denk gelecek. Bunu ben iç kısmına oturtacağım ve ondan sonra dikişi yapacağız. Bakın şurada göstermek istiyorum. Burada delikleri var. Tam buradan bakın sık iğnenin altındaki boşluktan dikme işlemini yapacağım. Tam kenar noktasından güzelce yerleştireceğiz burada. Tam bu delikler yan kısma denk gelecek. Bu şekilde ben ayarlamamı yaptım. Şimdi ben dikerek birleştirme yapacağım. Burada ipimi kalın uçlu bakın iğneye taktım. Şimdi burada dikme işlemini yapıp birleştirmesini yapacağım. Ben burada kayma olmaması için ara ara toplu iğneyle bakın buradaki üst kapağın deliklerine bu şekilde iğne taktım. Şimdi kenardan itibaren burada dikme işlemini yapacağım. Kenardan itibaren bakın buradaki bizim sık iğnenin altındaki boşluktan iğnemi bu şekilde battım. Daha sonra buradan ipi gizleyeceğim. Gizlemek için biraz pay bırakacağım. Şimdi buradan bakıyorum ilk boşluktan bakın çantanın iç kısmındaki delikten iğnemi çektim. Hemen bir yanındaki delikten bakın buradaki bizim sık iğnenin alt tarafındaki boşluktan iğnemi çıktım. Şimdi burada dümdüz boşlukların arası biraz büyük olduğu için burada dikme yerleri belli olmaması için biraz küçük adımlarla ilerleyeceğim. Hemen bakın bir yanındaki sık iğnenin bakın iç tarafa doğru bu şekilde iğnemi battım. Tekrar iğnemi çıkarttım burada. Şimdi hemen bir yanındaki boşluk ve şimdi arkasındaki tam deliğin karşısındaki sık iğneden iç kısma doğru iğnemi çıkartmış oldum. Küçük adımlarla dikeceğim. Çünkü bizim burada boşluk araları biraz daha geniş olduğu için çok dikme yerlerin belli olmasını istemiyorum. Şimdi bir yanındaki bakın delikten şöyle göstermek istiyorum. Bakın bir yanındaki delik ve onun dış kısmına burada iğnemi çıkarttım. Şimdi küçük adımlarla gideceğim için bir sonraki boşluktan tekrar iğnemi çıktım. Şimdi bakıyorum onun bir yanındaki boşluk arası tam buradaki içteki deliğin tam karşısından sık iğnenin oradan iğnemi çıkartmış oldum. Ben sağlam olması için bir kere daha aynı geriye dönüp
tekrar aynı dikme işlemini yapacağım. Burada önemli olan sağlam oluncaya kadar dikmek. Bakın tekrar küçük adımla bir yanındaki sık iğne boşluğundan çıktım. Daha sonra diğer sık iğne boşluğundan ve tam deliğin karşısındaki boşluktan iğnemi bu noktadan çıkarttım. İsterseniz burada dikme yerine ilmek kaydırma yöntemiyle de birleştirme yapabilirsiniz. Tekrar bakın bir sonraki boşluk ve onun karşısındaki sık iğne boşluğundan tekrar iğnemi çıktım. Bakın tekrar küçük adımla gideceğim için bir yanındaki sık iğne ve bu şekilde arka tarafa doğru batmadan küçük adımla dikeceğim için bu şekilde iğnemi çıkarttım. Yani burada dikerken büyük geniş dikme izleri belli olmasın diye bu işlemi yapıyorum. Şimdi bir yanındaki boşluk, bakıyorum tam diğer benim dikecek olduğum, bakın delik bu tarafta, tam onun karşısındaki sık iğneden iğnemi çıkarttım. Tekrar aynı boşluktan bir kere daha aynısının işlemi yapacağım. Tekrar diğer boşluktan, aynı boşluktan iğnemi çıktım. Bakın bu şekilde ikişer defa boşluklara batıp dikme işlemini yapacağım ve sıranın sonuna kadar burada anlattığım gibi dikelim. Ben dikme işlemini yaptım. Bakın şöyle içten de göstermek istiyorum. Bakın dikişimizi yaptık. Üst kapağı monte ettik. Şimdi burada ipimi aralardan yürüteceğim. Belli olmadan kısa ipimi buradaki sık iğnelerin arasından yürütüp gizleyeceğim. Burada bir tane düğüm atacağım. Bu kadar yeterli. İpimizi burada kopartabiliriz. Aynı şekilde diğer ipimi burada arka tarafta ipimi gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Çantamızı tamamladık. Çantamız harika bir çanta oldu. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vermek istiyorum. Şimdi ilk önce bizim buradaki ördüğümüz kısmın ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın bu şekilde 17 santim boyu var. Bir de deri aparatıyla birlikte ölçtüğüm zaman boyu 20 santim. Bir de eni de ölçmek istiyorum. Şu şekilde. ...18 santimde eni var. Toplamda ben bakın şöyle göstermek istiyorum. Bir yumak ipten
biraz arttı. 70 gram kadar arttı. Toplamda 80 gram kadar ip kullandım. Yapacaklar içinden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.